Hadi ona geçelim. Çünkü sorularınızın büyük yani şu soruların tamamının yanıtı cevabı orada da var. Yukarıda. Peki. Bir taraftan işte o Macron'un bu fotoğrafı çok ilgi çekti. Çok konuşuldu. Halen konuşuluyor. Putin'in de malum judo yaparken çekilmiş görüntüleri. Vallahi şöyle söyleyeyim, hani ne anlamalıyız? Paranızı kime yatırırsınız diye sorarsan sen kime yatırdın? Yani Putin galiba. Ben Putin'e yatırırdım. Çünkü birisi gerçekten sahte, bir tanesi gerçek. Yani gerçek olduğunu nereden anlıyorsunuz? Birisi böyle yaşıyor. Birisi böyle yaşıyor. Birisi ise imaj. Evet. Nereden anlıyorsunuz? Birisinin üzerine giydiği kıyafet bile ona oturuyor, değil mi? Birisine oturmuyor bile. Yani şu vuruşa ve tekniğe baktığınızda, boksör değilim ama hani boksörlere sorarsanız hani ne kadar yanlış bir vuruş tekniğine vurduğunu onlar size anlatsınlar yani. Ama bir bu işi bilen teknik olarak baktığınızda size bunun ne kadar doğru bir teknik olduğunu anlatırlar. Böyle yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Hayatını böyle yaşıyor. Ben paramı şeye yatırırdım. Putin'e yatırırdım. Şimdi Fransa Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklaması var. Niye böyle fotoğraf verdiğini de söyleyeyim. Çünkü gerçekten ihtiyacı var bunun, Macron'un. O kadar büyük imaj kaybediyor ki. Bakın Fransa şeyden süpürülüyor şu anda. Afrika'dan süpürülüyor. Fransa'ya ait olan adalarda isyanlar başlamaya başladı. Bağımsızlık istekleri ve arzuları kabarmaya başladı. Her şey ters gidiyor. Ve bu terslik içerisinde büyük açıklamalar yapmaya başladılar. Boyunu aşan açıklama yapmaya başladılar. Birazdan görürüz o açıklamaların ne kadar büyük olduğunu. O açıklamalarla birlikte o zaman bu fotoğraftan da biz hala güçlüyüz, buradayız mesajı mı anlamalıyız? Aynen öyle. Ya aynen da öyle. en azından bunu daha söylemeye iç çalışıyor. kamuoyuna, dışarıya vereceği dışarı böyle bunu izlemez. Dışarı buna bakmaz. Yani onun ne kadar zayıf veya güçlü olduğunu onlar bilirler. Asıl önemli olan iç kamuoyuna veriyor bu mesajları. Ne dedi Fransa Genelkurmay Başkanı? Paris'in çıkarlarını korumak için en zorlu savaşlara girmeye hazırız dedi. Tamam. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Macron'da verdiği birkaç röportajda Fransa'nın Kiev'i destekleyerek Rusya'ya savaş açmadığını ama Rusya'yı düşman olarak etiketlediğini söyledi. Büyük bir söylem. Zaten şu anda kimsenin kimseye savaş açmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Hiç kimse kimseye savaş açmıyor biliyorsunuz. Hiç kimse kimseyle savaşmıyor. Herkes birbirini öldürüyor. Herkes birbirine en büyük operasyonları çekiyor. En büyük vekil savaşlarını yapıyor. En büyük ambargoları uyguluyor. Ama kimse kimseyle savaşmıyor. Ama nedense milyonlarca insan ölüyor. Evet. Nasıl öldüğünü herhalde kafalarına yıldırım falan düşüyor yani.